Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videomuzda daha önceden kanalda yaptığımız bir ayak ısıtıcısının geliştirilmiş versiyonunu yapacağız. Gerçi bu geliştirilmiş versiyon dediğimi daha önceden de yapmıştık ama kanalda o kadar çok yorumlarda talep geliyor ki arkadaşlar, herhalde birçok arkadaşımız izlemedikleri için o videolarımızı bu ayak ısıtıcısına aşırı derecede bir istek gösteriyorlar. Bazıları yaz-kış ayakları ısınmadığı için böyle bir ısıtıcıya ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bazıları işleri dolayısıyla sürekli soğukta çalıştıklarında, mesela doğa sporcuları, kampçılar, bekçiler, kuryeler, motosiklet süren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ayakları devamlı soğukta durdukları için ayakları üşüdüğü zaman tüm vücutları üşümeye başlıyor arkadaşlar ki çoğunuz bilirsiniz zaten, insan ayağı üşüdüğü zaman artık vücudu üşümeye başlar. Ayağınız sıcaksa vücudunuz genel itibariyle sıcak kalır. Kolay kolay üşümezsiniz. Onun için zaten biz zamanında bu ayak ısıtıcısını yapmıştık. Ama bu ayak ısıtıcısını bir pil grubuyla birlikte yapmıştık. Yani bunu yaptığımızda yanında bir de pil grubu yapacaktınız. O pile bir şarj ünitesi yapacaktınız ve bu şarj ünitesiyle pilleriniz şarj olacak. Daha sonra bu bağlantı noktasından 3,5 mm jack bağlantı noktasından pil grubunu buraya bağlayacaksınız ve ayak ısıtıcınız çalışacaktı. Daha sonra biz bunu geliştirdik. 12 voltla çalışır halden 5 voltla powerbank ile çalışabilir bir hale dönüştürmüştük ki insanlar bir de ekstra pil masrafına girmesinler, bir pil yapmaya uğraşmasınlar, buna bir şarj ünitesi yapmaya, şarj ünitesine para harcamaya uğraşmasınlar. Ellerindeki powerbank ile rahat bir şekilde yapacağımız ayak ısıtıcısını kullansınlar istemiştik ve buna göre bir dizayn yapmıştık. Dediğim gibi bunun videosu kanalda var. Daha önce çekmiştik ama izlemeyen arkadaşlarımız herhalde yorumlarda aşırı derecede bir istek yazıyorlar. Abi ayaklarımız üşüyor, bize şöyle bir şey yapsan. Abi kışın şöyle bir işte çalışıyorum, çok üşüyorum, bir türlü ayaklarımı ısıtamıyorum, bir ayak ısıtıcısı yapsan falan gibi yorumlarda sürekli yazıyorlar. Ben de o kardeşlerimize bir nebze faydası olsun, işlerine bir destek olsun bizden diye böyle bir ayak ısıtıcısını şimdi videomuzda da yapacağım. Belki hatırlıyorsunuz, 6 Şubat depreminde de enkaz çıkarma çalışmalarında çalışan kardeşlerimiz böyle bir talepte bulunmuşlardı. Birçok arkadaşımızdan da hatta kanalda yardım istemiştik, destek istemiştik. Yapma imkanı olan varsa bizimle birlikte bunlardan yapıp deprem bölgesine gönderebilirler diye yardım da talep etmiştik. Birçok arkadaşımız da sağ olsunlar bu talebimize cevap verdiler ve bu ayak ısıtıcılarından yapıp deprem bölgesine gönderdiler arkadaşlar ki orada arama kurtarma ekipleri bu ısıtıcılar sayesinde bir nebze de olsun ısınsınlar diye. Çünkü 6 Şubat depreminde biliyorsunuz kış ayları olduğu için aşırı derecede bir soğuk vardı ve soğuk altında çalışmaları gerekiyordu. Biz de bu ayak ısıtıcısından onlara yapıp göndermiştik kanaldaki birçok takipçimle birlikte. İşte şimdi bu videoda da halihazırda kullandıkları powerbank ile bu ayak ısıtıcısını çalıştırıp gayet sıcak bir şekilde üşümeden işlerini yapabilirler. Onun için bu videoda tekrar bu ayak ısıtıcısından yapıp nasıl yapılacağını sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen bu ayak ısıtıcısı için bize neler lazım ve nasıl basit bir şekilde, nasıl çok ucuza böyle bir şeyi mal edebiliriz, hep birlikte onu görelim. Fakat ikinci kısma geçmeden önce küçük bir sponsorluk videomuz var. İzleyelim. Daha sonrasında da ayak ısıtıcımızın yapımına geçelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi $2 basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Bu iş için bize öncelikle bu laminasyon yapan, yani kimlik, ehliyet kaplayan PVC'cilerin kullandıkları bu plastik sayfadan lazım arkadaşlar. Buna laminasyon filmi deniyor ve kitapçılarda bunu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. A4 formunda olandan aldığınız zaman arkadaşlar gayet güzel işinizi görüyor. Çünkü bir ayak boyutuna
yaklaşık bir film işte A4 boyutu. Benim ayağım 42 numara. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bu kalıba göre bu laminasyon filmini şekillendireceğiz. Merak etmeyin, ayağınız 43 numara 44 numara dahi olsa 42 numara bir tabanlık yapıp yine aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Neticede ayağınızın altında bir ped olsun. Ayak şeklinde bile olmasına gerek yok ama ayakkabının içerisine güzelce otursun diye biz ayakkabının tabanı şeklinde yapacağız. Kalıp olarak da herhangi bir ayakkabının içerisinden çıkan bu keçeyi kullanacağız. Şimdi bu laminasyon filminin yanı sıra bize bir de ısıtıcı görevini yapabilmesi için bu rezistans telinden lazım. Bakın 0,40 mm kalınlığında bir rezistans teli. Bu rezistans telini UFO tamircilerinde, ısıtıcı tamircilerinde, böyle hani semaver tamiri yapan, daha sonra bunun gibi ısıtıcıların tamirini yapan dükkanlarda rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ben öyle bir dükkandan almıştım. Almışken de bayağı bir miktarda almıştım. Başka projelerde de kullanırım diye. İşte öyle yerlerden rahatlıkla bulabileceğiniz 0,40 mm kalınlığında bir rezistans teline ihtiyacımız olacak. Ve yaptığımız ısıtıcıyı powerbank'e bağlayabilmek için herhangi bir daha önceden kullandığınız başlığının kırıldığı, koptuğu, işte genelde de hepimizin başına geliyor bu. Telefonlarımızı şarj etmekte kullandığımız bu USB kablolarımız genelde telefonun giriş kısmından kırılıyor ve artık işe yaramaz oluyor. İşte o işe yaramaz dediğiniz kablo böyle yerlerde işinize yarıyor arkadaşlar. O kırılan yerden kesiyorsunuz ve USB kablonun kalanını ayak ısıtıcınızda kullanıyorsunuz. Bakın burada USB kablonun içerisinde eğer data aktarımı da yapabiliyorsanız, yani bilgisayara falan bağlayıp veri aktarımı yapabiliyorsanız onun için 4 kablo çıkıyor. Bu 4 kablodan yeşil ve beyaz olanı kesiyoruz. Kırmızı ve siyah olan kalacak. Çünkü artı ve eksi 5 voltu taşıyan kablolarımız bu kırmızı ve siyah kablo arkadaşlar. Uçlarını da birazcık açalım şöyle. Gayet güzel bir şekilde. Evet, böyle bir USB kablo ve bir de bize silikon tabancasıyla birazcık para bandı dediğimiz bu bantlardan lazım olacak arkadaşlar yapım aşamasında. Evet, malzemelerimizi gördünüz. Hemen şimdi ayak ısıtıcısı nasıl yapılır onu görelim arkadaşlar. Rezistansı döşerken de tam kenarlara yaklaşmadan döşeyin ki arkadaşlar, eğer biraz büyük olacak olursa makasla keseceğiz oraları. Eğer bu ısıtıcıyı montunuz için falan yapmayı düşünüyorsanız ya da pantolonunuzun dizliklerine, bacak kısmına yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar, ayakkabı şeklinde değil de kare şeklinde hazırlamanızı öneririm. Yani atıyorum, yarıdan böyle bölün. Bir tane bu yarıya, bir tane bu yarıya. Birazdan yapacağımız gibi rezistansınızı döşeyin ve montunuzun kumaşının içerisine saklayın arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde, emin olun, sizi ısıtacaktır ve soğuk havalarda üşümenizin önüne geçecektir arkadaşlar. İsterseniz internetten bakabilirsiniz. Bu tür ısıtıcılar deli paralara satılıyor ve aynı zamanda da çok kalitesiz ürünler. Bilginiz olsun. Ben daha önceki videoları yaptığımda yorumlarda o ısıtıcılardan alıp hiç performans alamadığını, hiç güzel kullanamadığını bildiren yorumlar geldi arkadaşlar. Onun için kendi ısıtıcınızı kendiniz yapmanız her zaman daha eftal, bunu bilin. Hem daha az para ödemiş olursunuz hem de daha kaliteli bir ürün ortaya çıkarmış olursunuz. Neyse, şimdi ayak tabanlarımız hazır. Hemen bu kalıpları keselim ve çıkaralım. Kalıbımız şu anda hazır. İşte bu birleşme noktası kalıbın kaymasını ve birbirinden ayrılmasını önlüyor. Çünkü burada iki parça plastik malzeme var ve rezistansımızı bunun arasına döşeyeceğiz. Onun için bunların birbirinden ayrılmaması lazım. Şimdi isterseniz hemen rezistansı döşeme işine başlayalım. Sevgili dostlar, rezistans kısmı için bize yaklaşık biraz önce dediğim gibi 0,40 mm telden 1 metre kadar lazım.
Siz eğer mont ısıtıcısı falan yapacaksanız ve birden fazla yapacaksanız her birini birer metrelik telden yapmanız lazım. Metrajını uzatırsanız eğer telin ısınma oranı düşecektir. Evet, daha az akım çekecektir ama çok daha az ısınacaktır. Onun için tellerinizi 1 metrelik telden bir pet hazırlayın. Daha fazla bir alanı ısıtmak istiyorsanız aynı petten birkaç tane yaparak bunları birbirine paralel bağlayın. Aksi takdirde dediğim gibi zor ısınacaktır hazırladığınız petler. Buna dikkat edin. Şimdi bu hazırladığımız kalıbı ayırıyoruz şöyle birbirinden. Bakın bu birleşim noktası dediğim gibi bize lazım olacak. Ondan ayırmadık. Orayı en son ayıracağız. Şimdi bu ayakkabının orta noktasına, yani ayağımızın iç boşluk kısmına gelen kısmından başlıyoruz bu rezistans telini döşemeye. Bu şekilde para bandıyla. Ve teli döşerken de dikkat etmemiz gereken nokta şu ki arkadaşlar, teli paralel şekilde döşeyeceğiz. Yani dikine döşemeyeceğiz. Dikine döşerseniz buradaki rezistans teliniz çok daha çabuk kırılacaktır ve işe yaramaz hale gelecektir. Onun için döşerken paralel eksende döşüyorsunuz sevgili dostlar. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da rezistans tellerinin birbirine çok yakın geçmemesi. Rezistansımızı döşedik laminasyon filminin arasına ve şimdi arkadaşlar filmimizi kapatıyoruz bu şekilde ve sonraki işleme geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi işlem sırası bu laminasyon filmini laminasyon makinesinden geçirmeye geldi. Fakat bazı arkadaşlar şimdi şöyle diyebilirler. Ya her birimizin evinde laminasyon makinesi mi var kardeşim, nasıl yapalım diyebilirler. Laminasyon makinesi şart değil arkadaşlar. Ütünüzle de bu işi yapabilirsiniz. Biraz sert bir yüzeye altına bir kumaş, üzerine bir kumaş koyup ütünüzü üzerinden geçirdiğiniz zaman gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz şimdi laminasyon makinesinden bir geçirelim. Ütüyle de emin olun aynı neticeyi alacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi laminasyon filmi makineden geçtikten sonra böyle parlak bir hal aldı. Çünkü biraz önce mat olmasının sebebi arasındaki erimemiş haldeki yapıştırıcının puslu görüntüsüydü. Eriyip de yapışınca gayet şeffaf, güzel bir hal aldı gördüğünüz gibi laminasyon filminiz. Hiç merak etmeyin, emin olun ütüde de aynı neticeyi alacaksınız arkadaşlar. Artık bu aralar yapıştığı için tellerin buralardan kayması ve birbirine temas etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aslında biz şurayı birbirinden biraz daha açık aralıklı yapsak olurdu. Ama gözden kaçırmışız. Siz birazcık daha burayı açık aralıklı yapın arkadaşlar ki kısa devre ihtimalini tamamen ortadan kaldıralım. Şimdi gelin isterseniz USB kablomuzun montajına geçelim ve ayak ısıtıcısını kullanıma hazır hale getirelim. Bu aşamada bize bu şekilde boru şeklinde yüzükler lazım olacak arkadaşlar. İlla bu şart değil ama kolay ezilebilen ve kolayca iki kabloyu birbirine tutturabileceğiniz bir yüzük olması önemli. Çünkü burada bakın bu şekilde yüzükle bu rezistans teliyle USB'nin kablosunu birleştireceğiz. Bunun sebebi ise rezistans telinin lehim tutmaması arkadaşlar. Rezistans teline lehim tutturamazsınız. Bu yüzden mecburen böyle bir yöntem izleyeceğiz. İki kabloyu birbirine tutturacağız. Bir keski yardımıyla bu yüzüğü ezerek iki kabloyu birbirine birleştirmiş oluyoruz. Sonrasında şu fazlalık kısmı kesip alıyoruz arkadaşlar ve bu iki kablo artık birbirine birleşmiş oluyor. Bu kısmı yapmayacağım çünkü size
yaptığımız ayak ısıtıcısının çektiği akımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı bu kısmı şimdilik yapmayacağım. Çektiği akımı bir ölçelim. Ondan sonra da performansı hakkında, bataryasının ne kadar gideceği hakkında bir fikir edinmiş olalım. Hemen powerbank'imi alıyorum yanıma ve USB kablomu powerbank'ime takıyorum. Taktım arkadaşlar. Tabii yükü görmediği için powerbank açılmadı. Hemen ampermetremi alıyorum. Ampermetreler biliyorsunuz arkadaşlar devreye seri bağlanır. Şöyle yapayım ki görülebilsin. Hemen probumu çıkarıp akım ölçme kademesine getiriyorum. Ve DC ampermetre pozisyonuna alıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım çekilen akıma. Gerçi şöyle yapalım da powerbank'in de açılıp açılmadığını gözlemlemiş olalım. Evet, powerbank açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 570 miliamper gibi bir akım çekiyor ayak ısıtıcımız ki gayet güzel. Burada görmüş olduğunuz powerbank 20.000 miliamper, yaklaşık 40 saat kadar bu 20.000 miliamperlik powerbank bu ayak ısıtıcısını çalıştıracak demektir bu. Neyse, şimdi bunu da gördünüz, 500 miliamper gibi bir akım çekiyor. Yani 1 amper çekseydi 20 saat kadar besleyebilecekti. 500 miliamper çektiği için yaklaşık 40 saat kadar bu 20.000 miliamperlik powerbank bu ayak ısıtıcısını besleyecek demek oluyor arkadaşlar. Hemen ikinci yüzüğümüzü de takalım ve bir de sıcaklık olarak ne kadar sürede ne kadar ısıtıyor onu görelim hep birlikte. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde rezistansımızla USB kablomuzu birbirine tutturduk. Şimdi bu kısmı içe doğru büküyoruz ve kablomuzu da dışarı gelecek şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Şu siyah kısımla birlikte tutturalım ki kablo kolay kolay çekilip gelmesin arkadaşlar. İçeride kalsın. Şimdi bu kısmı silikon kaplayacağım. Daha önceden ısıttığım, hazırladığım silikon tabancamla silikon kaplayacağım. Ve tamamen kısa devre olmasının önüne geçmiş olacağım. Şöyle yapalım. Kablonun altına da birazcık silikon verelim. Bu kısım birazcık kabarık olacak ama merak etmeyin. Ben daha önceden kullandım. Burası ayağın boşluk kısmına geldiği için sevgili dostlar herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Emin olabilirsiniz. Kullanan, daha önceki yaptığımız o ayak ısıtıcısı videosundan yararlanarak bunu yapan arkadaşlara da sorabilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde kullandıklarını ifade etmişler yorumlarda. Silikonunuzu yaptıktan sonra elinizi ıslatarak buralara, elinize yapışmasın diye silikon, elinizi ıslatarak buraları biraz eziyorsunuz böyle kabalığının önüne geçmek için. Gördüğünüz gibi gayet güzel, estetik bir hal alıyor böyle. Ve dediğim gibi herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor bu durum size. En fazla 25 derece civarına, 30 derece civarına kadar kullanırsınız bunu. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Çok sıcak seviyorsanız o sizin bileceğiniz iş ama ayağınızın üşümemesi için 20 derecenin üzerinde olması yeterli zaten. Baktınız ayağınız artık terlemeye başladı, bunalmaya başladınız. Kapatırsınız powerbank'inizi ya da çekersiniz USB kablosunu. Zaten o belli bir müddet, yarım saat, bir saat sizi üşütmeyecektir arkadaşlar o sıcaklık. Tekrar üşüdüğünde tekrar takarsınız powerbank'inizi ve tekrar sıcacık işinize, gücünüze bakmış olursunuz. Neyse, şimdi ayak ısıtıcımız gördüğünüz gibi tamam. Şimdi de ayak ısıtıcımızın performansını bir ölçelim. Gördüğünüz gibi termometrem 23 derecede. Hemen termometremin sensörünü de ayak ucunu kısmına şöyle tutturalım arkadaşlar. Ve powerbank'imizi takalım. Evet, açtı powerbank'imiz ve 23.7 derece. 23.9 derece oldu.
24.3 derece. 24.8 derece. 25.3 derece. 26 dereceye yaklaştı. 25.9 derece oldu. 26.4 derece. 27 derece. 28 derece oldu bakın çok kısa bir sürede. 28.4 derece. 28.9 derece. 30 dereceyi geçtiğinde testi sonlandıracağım arkadaşlar. Zaten az çok performansını gözlemiş oldunuz. 29.3 derece oldu. Ki video daha fazla uzamasın çünkü baya uzadı. 29.6 derece. Ve gördüğünüz gibi 30 derece. Kesinlikle gayet güzel bir şekilde ayak ısıtıcınızı yapıp ayaklarınızı ısıtmada ya da biraz önce dediğim gibi kare petler halinde hazırlayıp montunuzun iç kısmına yerleştirmenizde mükemmel fayda göreceksiniz ve mükemmel bir şekilde soğuktan kendinizi korumuş olacaksınız arkadaşlar. Evet sevgili Kaya LC kanalı takipçileri, bu videonun da sonuna geldik. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilginiz varsa lütfen kanalımıza abone olmayı